Dostlar selamlar, günaydın herkese. Normalde biliyorsunuz pazartesi günleri paylaşmıyorum, pazar günleri paylaşıyorum haftalık analizleri ama bahsettiğim gibi Twitter'da da ufak problemler oldu. O nedenle bugüne kaldı. Hepimiz için iyi bir hafta olsun, bol kazançlı bir hafta olsun umarım diyerek başlayalım. Başlamadan hemen önce sizlerden çok ufak bir ricam olacak. Bu videoyu beğenip sonrasında da yorum yapabilirseniz sevinirim. Ayrıca biliyorsunuz geçtiğimiz hafta YouTube katıl üyeliği açtık. Burada bu tür analizleri her gün yapıyoruz. Yani hafta içi her gün yapıyoruz. Haftada bir canlı yayın yapıyoruz. Sorularınıza bakıyoruz. Özellikle sorduğunuz hisselerin grafiklerine bakıyoruz. Bunu bu hafta yaptık. Çok da verimli geçti. Eğer o tarafa da katılmak isterseniz bize oraya da bekleriz diyerek hemen gündemimize ve grafiklere geçelim. Evet arkadaşlar, bu hafta tabiri caizse istihdam haftası. Bütün hafta istihdam verileri göreceğiz. Bugün sadece Başkan Trump'ın konuşması var Türkiye saatiyle 20.15'te, onu takip ediyor olacağız. Salı günü iş imkanları ve personel değişim oranı JOLTS gelecek. Çarşamba günü ADP tarım dışı istihdam geliyor. Üretim satın alma PMI'yi, imalat satın alma PMI'yi da çarşamba günü gelecek. Perşembe işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Cuma ise en önemli veriler tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı, yine hizmet ve imalat dışı PMI'ler geliyor olacak. Bunları çok sıkı takip ediyor olacağız. Yanlış hatırlamıyorsam cumartesi günü Trump kendi sosyal medya hesabından Truth'tan bu şekilde bir karikatür paylaştı. İşte yine Fed Başkanı Powell'ı hedef alarak "You're fired" yani kovuldun isimli bir karikatür paylaştı. Tam o sıralarda kriptolara baktım. Çok fazla tepki vermediler. Hatta hiç tepki vermediler. Bugün de zaten az sonra bakacağız. Nasdaq pozitif seyrediyor. Piyasa buna çok takılmadı. Zaten biliyorsunuz yetkisi yok ama Fed'in özelliğine, bağımsızlığına sürekli müdahale etmesi de tabii ki hoş bir durum değil. Ama artık bunu da sanki piyasa alıştı gibi görünüyor şimdilik. Çünkü Powell'ın da zaten görev süresi Mayıs'ta bittiği için ona da az kaldı. Sanırım bu süreçte bir kovulma artık beklenmiyor. Evet, hemen grafiklerimize geçelim. Nasdaq 100 ile başlayalım. Kanalımızda devam ediyoruz. Cuma günkü kapanışı, yani bu videoyu dün çekmiş olsaydık ne diyecektik? Şuradaki düşen üstünde kırılım geldi. Pazartesi günü pozitif bir açılış bekleyebiliriz. Ama düzeltme, burası kısa bir düzeltme. Yani çok ciddi bir düşüş olmadı. Yaklaşık %2 civarı bir düşüş oldu diye hatırlıyorum. 2.45'lik bir düşüş olmuş. Yani çok ciddi bir düşüş olmadı. O nedenle belki düzeltme devam etmek isteyebilir. Düzeltme ne zaman bitti diyebiliriz. Buradaki zirveyi geçtiğimizde, yani swing high bölgesini geçtiğimizde 24.782'ye denk geliyor. Artık düzeltme bitti. Yeni zirveye geldik. Sonrasında devam ediyoruz diyebiliriz. Eğer düzeltme devam edecekse öncelikle ilk desteğimiz 24.295. Eğer altına gelirse burada kanal desteğimiz var, görüyorsunuz 24.000'lerde. Aynı zamanda çok önemli, benim çok önem verdiğim desteğimiz de o bölgede 23.966'da diyebiliriz. Buraya kadar bir geri çekilme çok normal karşılanabilir. S&P 500'e geçelim. Benzer görüntü burada da var. Kanal içerisinde devam ediyoruz. Kanal desteğimiz bugün için 6580 civarında. Yine burada swing high bölgesi 6699'u geçersek, yani kısacası 6700'ü geçersek yukarı devam edeceğiz diyebiliriz. Russell'da da evet benzer görüntü var. Russell ne kadar değer kaybetti? En yüksek gördüğü yerden bir bakalım. %4'e yakın değer kaybetti. Bu çok normal, çünkü faiz indirimleriyle ilgili geçen hafta gelen verilerde bir endişe oldu. O da tabi Russell 2000 endeksini, small cap hisseleri çok ciddi anlamda geriletti. %10-15'e varan düşüşler bile gördük small cap'lerde. O nedenle Russell biraz sert geri çekildi. Bugün o da toparlanma eğiliminde. İlk direnci, önemli direnci 2447, üstünde ise 2471, üstündeki kapanışlarda bir sonraki zirveleri hedeflemesini beklerim. Aşağıdaki ilk desteğimiz ise 2395'te. Evet, endeksler toparlayınca VIX hemen tabi geri çekiliyor. Cuma'yı %8.61 kayıpla kapattı VIX. 14.70 civarlarındaki desteğine geri geliyor görüntüsünde. Bu bölgelerde her zaman anlatıyorum, hedge amaçlı parçalı olacak şekilde, mesela 3-4 parçaya bölebilirsiniz. Bu bölgelerde hedge amaçlı VIX long kontratları alınabilir. Hemen Mag7'a geçelim. Geçtiğimiz hafta Apple Mag7 içerisindeki en güçlü şirketlerden biriydi. Zaten burada bir bull flag de yapıyor şu anda. Bunu eğer yukarı kırarsa bugün tahminim önceki zirvesinin de üstünde kapanış yapacaktır.
260-261 dolar üstünde burada artık zirve stop olacak şekilde long pozisyonlar kovalanabilir belki. Buna bakacağız. Tabi hacim de önemli. Ona da bakacağız. Bu bull flank'in kırılma yönü Apple için bence bugün önemli olacak. Tabi bu konsolidasyon bölgesi içerisinde de kapanabilir. Evet, Amazon yükselen kanal sonrasında yükselen kanalın altına düşüş geldiğinde bakın burada hacimler, düşüş hacimleri ciddi. Sonrasında 50 günlük altında da 50 günlük ortalamanın altında da kapanış aldı ve 100 günlük ortalamanın altında da kapanış alarak 200 günlüğe kadar neredeyse geldi. Buradan artık bir tepki aldı ve Cuma'yı 100 günlük ortalamanın üstünde 219.78 dolarda kapattı. Yukarıda önemli direnci 223 dolar, aşağıda ise 214 dolarlar civarı. 200 günlük ortalaması bence çok çok önemli. Bunun altında kırılım gelirse hem yatay hem de buradaki direnç desteğini kırmış olur. O nedenle satış sertleşebilir. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Google'a geçelim. Google iyi gitti biliyorsunuz. Kısa sürede Mag 7 şirketleri içerisinde en iyi performansı sergileyen oldu son dönemde. Burada kanallarımızı çizmiştik zaten. Artık direncimiz 256 dolar noktası. Bunun üstünde hareketine devam etmek isteyecektir. Ancak 241-242 dolar altındaki kapanışlarda dikkatli olmak lazım. Çünkü 225 dolara kadar bir geri çekilme olabilir. Evet, Meta'ya geçelim. Meta içinde bence bugün artık karar günü gibi görünüyor. Çünkü şu yükselen kanalı aşağıya kırdı. Bakın burada kırdı. Kapanışı öyle yaptı. 50 günlük ortalamanın altındaki ikinci kapanışı. Bizi şu anda tek tutan nokta, yani benim pozisyonumu bozmamamla ilgili tek beni tutan nokta önceki zirvenin altında hiç kapatmış olmaması. Stop noktam da zaten bu bölge. 236-237 doların altında stop olmayı planlıyorum. Eğer buradan bugün bir tepki gelir, özellikle de 50 günlük ortalamanın yani 751 doların üstünde kapanış alırsa bizi biraz rahatlatmış olur. Evet, Microsoft da bu bölgede epey konsolide oldu. Yani üstüne kırdı, burada ben daha erken hareket beklerdim ama endeksin de tabi geri çekilmesine denk geldiği için bu bölgede konsolide olmayı tercih etti. Şu anda iyi bölgede, yani Meta'ya nazaran daha iyi bölgede. 507 dolar biliyorsunuz benim stopum. 50 günlük ortalamanın da üstünde kapanış gelirse ilk hedefi 519 olacaktır. Bu bölgenin de üstünde kapanış gelirse 532 dolara kadar bir yükseliş beklerim. Önemli desteği 500.76 dolarda diyebiliriz Microsoft için. Evet, Nvidia'ya geçelim. Nvidia'da da bu bölge büyük bir konsolidasyon bölgesi yaptı dedik. 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışı aldı Cuma günü. Ancak henüz bir pozisyon için bana hala fikir vermiyor. Çünkü bu bölge önemli. Bu bölgeden hep bahsediyorum. 183-185 dolar hattının üstündeki kapanışlarda tekrar Nvidia'da long deneyebilirim. Ancak konsolidasyon bölgesinin dışına çıkması lazım. Aşağıda da 171 dolar ilk önemli desteği. Evet, Tesla'da Mag 7'ın güçlü şirketlerinden son dönemde biliyorsunuz. Cuma günü de %4'lük bir artışla kapattı. Buradaki kendine yaptığı ara direncin üstünde kapanış aldı Cuma günü. Yani 439.74 dolar dirençli, 440.40 dolar kapanışla bu bölgenin üstünde kapanışı aldı. Artık yavaş yavaş önceki zirveyi konuşabiliriz ama burada bir direncimiz daha var. Önce bir oraya da belki temas edip düzeltme yapmak isteyebilir. Onu da çizelim. 466 dolar civarlarında bir ara direnç var. Sonrasında da artık zirvesine gitmesini bekleyebiliriz. Evet, çok sorulan hisselere geçelim. Palantir'le başlayalım hızlıca. Palantir yine bu kanala atmıştı. Hem yukarı hem aşağı kırılımlar geldi ama bu kanal güzel çalışıyor. O nedenle buraya da ben önem veriyorum açıkçası. Şurada şimdi ara bir direnç yaptı kendine 184 dolarda. 184 doların üstünde 190 dolar zirvesi, eski zirvesi olan bölgeye geçiş yapabilir. Asıl hareketi 190 dolar üstünde yapacaktır eğer buralarda kapanış alırsa. Aşağıda ise 169-170 dolar civarı kanal desteği, 166 dolarda da 50 günlük ortalaması ki çok önemli bu bölge var diyebiliriz. Evet, AMD'de de bu kanalı kırdı yukarı biliyorsunuz. Sonrasında geri geldi. Şimdi burada bu bölgede bir konsolidasyon yapıyor görüyorsunuz. Burada bir dikdörtgen içerisinde devam ediyor. 164-165 dolar çok çok önemli direnci. 50 günlük ortalaması da burada bakın. 1, 2, 3 tane temas var. Oradan hep geri dönmüş.
Aşağıda da 147-148 dolar bölgesi önemli desteği olacak şekilde takip etmek lazım. Bence 165 doların üstünde güzel bir long fırsatı verebilir. Ben de bunu takip edeceğim. Hatta alarmımı da kurdum diyebilirim. Evet, Micron Teknoloji'yi bu hafta listemize aldık incelemek için. Çok hızlı bir ilerleme yaptı biliyorsunuz son dönemde. Şimdi onu sindiriyor. Çok normal bir hareket, bir düzeltme hareketi yapıyor. 160.34 dolar ilk direnci bulunduğu bölgeye göre. 153 ve 150 dolar civarı da şu anda destekleri. Eski zirvesi 170.45 doları da eğer 160 dolar üstünde kapanış yaparsa tekrar görmek isteyebilir. Hemen Marvel'e geçelim. Marvel'i ben kendim seçtim. Hatta takipçi arkadaşlarımızdan biri söylemişti Marvel'i. Bir bakayım grafiğine dedim. Çok beğendim. Burada görüyorsunuz bakın. Bir düşen var. Düşen kırılmış. Kırıldıktan sonra bütün ortalamaların üstüne atmış. Burası bakın gelmiş. Bir yüksek almış. Burası en son tepesi. Zirvesi. Burası bir yüksek dip tepe almış. Sonrasında yüksek dip almış, yüksek tepe almış. Artık buradaki yüksek tepesinin de üstünde kapanış yapmaya çalışıyor. Yani artık burada trend dönmüş olabilir diyebiliriz. Benim için bu bölge çok önemli 85-32 çünkü hem burada bir bakın bir çanak kulp var hem de şu kanal çok iyi çalışmıştı. Onun direnci var. Ya oradaki kanal desteğini artık direnç yapmış. O nedenle 85 dolar üstündeki kapanışlarda Marvel'de ben de bir pozisyon almayı planlayabilirim. Alarmımı da görüyorsunuz kurdum. Bence setup'ı çok güzel. Bakalım bugün günlük kapanış alabilirse bir deneme yaparım kendi adıma diye düşünüyorum. Evet, Nibius'a geçelim. Böyle kısa kanallar yapıyor. Yani çok konsolide olmuyor. Devam ediyor. Yukarı kırıyor. Devam ediyor. Şu anda Nibius için 100 dolar çok önemli destek. Burada da yukarıda görmüş olduğu zirvesi 114.85 dolarda önemli direnci olarak takip edeceğiz. Eğer 100 dolar altına atar kapanış yaparsa 87 dolarlara kadar bir geri çekilme olabilir. Eğer 115 dolar üstündeki kapanışlarda ise burada tekrar belki bir konsolidasyon bölgesi yapmak isteyecektir. Bakarız ama 132 dolar bence Nibius'un önemli ilk hedeflerinden biri olacaktır teknik anlamda. Upstart'a geçelim. Upstart'ta 200 günlük ortalamanın altına atarsa 55 dolar bölgesine 56.24 dolara doğru yola çıkar demiştik. Zaten o bölgeye de temas etmiş. Şu anda Upstart iyi görünmüyor. Ama bulunduğu destek bence çok önemli destek. Çünkü bakın burada bir Tobo yapmıştı daha öncesinde. Sonrasında asıl yükselişini yapmıştı. Şimdi geldi o Tobo çizgisinin olduğu bölgeyi, kırdığı bölgeye destek yapmaya çalışıyor. Buradaki tepkilere bakmak lazım diye düşünüyorum. Eğer 55 doların da altında kapanışlar gelirse aşağıya devam edecektir diye düşünüyorum. Evet, Oscar'ı hafta sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Twitter'da da paylaştım. Güzel bir sıkışma var. Bu sıkışmayı takip etmek gerekiyor. Eğer bu bölgenin yukarıdan gelen düşenin üstünde kapanışlar gelirse günlük kapanış yukarı devam edebilir. Eğer aşağı gelirse de aşağı devam edebilir. Ancak aşağıda önemli ortalamalar var. Yani şu anda ortalamaları altına almış gidiyor. Daha bullish yönde görünüyor. Ancak dediğim gibi sürekli bundan bahsediyoruz. AK konusu şu anda Oscar'ın üzerindeki en büyük baskı. Oradan gelecek karar burada artık teknik çok işe yaramayacaktır. AK kararı ile birlikte. Ya çok ciddi yukarı kırılacaktır. Burada olmasa bile ya da çok ciddi aşağıya sert hareketler göreceğiz. AK konusu Oscar için çok önemli. O nedenle riski yaklaşan bir şirket olarak görebiliriz. Evet, Oklo biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çok ciddi yükselişler yaşadı. Yaklaşık 144 dolara kadar yükseldi. Şu anda da %25'e yakın düşmüş. 110 dolarda kapanış gelmiş. Tam burada ne demiştik? 79 dolarda al geldi demiştik. Onun üstüne ciddi anlamda %82, %83 yükseliş yaşamış. Evet, tabii yükseliş çok ciddi olduğu için birden çok ciddi yükseldiği için buradaki bantlarda, aralıklarda geniş. O nedenle 124 dolarla 100 dolar arasında belki bir konsolide olmak isteyebilir. Direncimiz 124, 125, desteğimiz de 100 dolar olacak şekilde Oklo'yu takip edebiliriz.
Evet, Robinhood'a geçelim. Robinhood'da da 2618 Fibonacci bölgesi 127 dolardı. Orayı gördü. Oradan bir geri çekildi. 121.78 dolarla Cuma gününü kapattı. Yine aynı bölge direnç olacak bugün bize. 127 dolar bölgesi direnç. 117.52, 118 dolar civarında destek olacak şekilde HOOD'u takip edebiliriz. Gayet iyi görünmeye devam ediyor. Evet, Lemonade burada ikili tepe yaptı. Yukarı kırmıştı ama ertesi gün tekrar aşağıya aldı. Sonrasında kötü bir mum. Sonrasında yine kötü bir mumla son iki günü biraz dengelemeye çalıştı. Şu anda 51.43'te görünüyor. Bu bölgeleri destek yapmaya çalışabilir ama asıl desteği bence 48 dolarda. Yani şimdi 50 günlük ortalama da geldi. İnternetim biraz zayıf galiba. 50 günlük ortalamayı burada destek yapmış kendine. Burası önemli. 50.45 doların altında kapanış gelmezse yukarı devam etmek isteyebilir. Buradan bir tepki almak isteyebilir. Ancak aşağıya kırar da 50.45 altında kapanış gelirse 47-48 dolarlara kadar geri çekilme yaşayabilir Lemonade. Evet, İren'e geçelim. İren'le ilgili biliyorsunuz JP Morgan'ın bir raporu geldi. O nedenle de düşüş geldi Cuma günü. Bu bölge önemli bir destek yaptı kendine. Bakın buradaki temasları görüyorsunuz. Cuma günü de oradan biraz da olsa tepki aldı. 39.87 dolar önemli desteği. 44 dolarda bakalım. Fibonacci seviyesi 44.17'de. 44.17'de önemli direnci olarak devam ediyor. Eğer 39.87 altında kapanışlar gelirse tekrar 33 dolardaki Fibonacci noktası bizim önemli desteğimiz olacaktır İren'de. Sofi'ye geçelim. Evet, Sofi kanal içerisinde devam ediyor. Şurada bir düşen oluşturdu. Bu düşenin üstüne kırarsa kanal direncine tekrar gitmek isteyecektir. Yoksa kanal desteği olan 26 dolarlar, 27 dolarlara doğru bir geri çekilme devam edebilir. Evet, United Health'e gelelim. United Health'te görüyorsunuz hep böyle flamalarla devam etti. Burada da şimdi küçük bir flama yapıyor olabilir. Ya da şu şekilde belki daha büyük bir flama çiziyor olabilir. Şöyle bir flama da çiziyor olabilir. Bunu takip edeceğiz. Şu şekilde büyük. Yani buradan bakacak olursak daha büyük bir flama çiziyor olabilir. Bunu da takip edeceğiz. Ancak her halükarda bu bölge 362 bölgenin 362 doların üstünde asıl hareketi başlatacaktır. Bu gap'i tamamlayacaktır diye düşünüyorum. O da 376.84 dolardan geçiyor. Evet, CrowdStrike çok iyi yükselişini sindirdi. Güzel bir geri çekilme yaptı ve Cuma günü şu düşeni kırarak kapattı. Hacim fena değil, yani düşük bir hacim, ortalamanın altında ama yani çok aşırı da şuradaki gibi düşük değil, mesela buradakiler gibi düşük değil. O nedenle bugün CrowdStrike'ı yakından takip etmekte fayda var. Bir hareket gelebilir. Önemli desteği şu anda 469 dolarda. AppLovin'e geçelim. Cuma günü zirve kapanışı yaptı. Yani özellikle bilanço açıklandıktan sonra hiç durmadı. Çok ciddi bir yükseliş yaptı. Devam da ediyor. Güçlü devam ediyor yoluna AppLovin. Eğer 670 dolar üstünde kapanış yaparsa, benim zaten hedefim biliyorsunuz 725 dolardı burada kırdıktan sonra. 725 dolara artık bir şey kalmadı. Eğer bu bölgenin üstünde kapanış yapamazsa geri çekileceği desteği, ilk desteği 617-618 dolarlarda diyebiliriz. Rubrik'e geçelim arkadaşlar. Rubrik'te 200 günlük ortalama güzel çalıştı. 200 günlük ortalamanın üstünde şu anda konsolide oluyor. 50 günlük ortalama ve 100 günlük ortalamada hemen yukarıda 85 ve 87 dolarlarda. Rubrik biraz daha rahat hareketler etmek istiyorsa 100 günlük ortalaması 87 doların üstünde kapanışlar almalı. Yoksa bu bölgede biraz daha konsolide olmaya devam edebilir. 200 günlük ortalamanın altındaki kapanışlar ise satış baskısını epey arttıracaktır. O bölgede de dikkatli olmak lazım. Evet, değerli metallere geçelim arkadaşlar. Altın ve gümüş ikisi de aslında gücünü koruyor. Evet, yani altında da gümüşte de çok güzel trend sürdük. Güzel para kazandık ama onun üstüne bir o kadar daha gitti. Biraz daha beklenebilirmiş aslında. Bazı mumlar bizi attı maalesef. Tekrar da pozisyona girmedik. Evet, burada artık 3734 şu seviye çok önemli desteği oldu. Bu seviyenin üstünde yukarı doğru devam edecektir. Orta vadedeki benim 4114, yani 4100 ons başına 4100 dolar hedefim devam ediyor altın için.
Gümüşte de ilk hedefim 48 dolardı biliyorsunuz. 48 dolara çok çok az kaldı. Bugün yine kuvvetli %1.61 yükselişte gümüş. Önemli desteğimiz burada artık 44.90. 44.90'ın altında kar olacak şekilde bence trendi sürmeye devam edebilir elinde olanlar. Hemen kripto paralara geçelim. Kripto paralarda ne demiştik? Artık Bitcoin'i çok güçlü görmüyorum demiştim. Bakın 50 günlük ortalamada 100 günlük ortalamayı aşağıya kesiyor. Bu ne demek? Yani kısa periyotlu ortalama, uzun periyotlu ortalamayı eğer aşağıya kesiyorsa boğa yavaşlıyor ya da ayı başlıyor. Yani ayı başlıyor demek için çok iddialı olur şu anda ama boğa yavaşlıyor diyebiliriz. Zaten trendde de bir dönüş sezdiğimi söylemiştim. Şu anda önemli olan 112.100, 112.000 civarı olan direncinde dün oraya kadar gelmiş, geri çekilmiş. Ama dün bakın hafta sonu hacimler zaten epey düşük. O nedenle asıl hareket bugün olacaktır diye düşünüyorum Bitcoin'de. Evet, Ethereum'a da hemen geçelim. Ethereum'da da biliyorsunuz burası short bölgesiydi. Buralarda short açılmış olabilir. Ben burada bir short pozisyon aldım. Şu anda tekrar o bölgenin üstüne attı. Stop olmadım. Stop olmamamın nedenlerini söyleyeyim. Birincisi şu bölge önemli. Bu bölgenin üstündeki kapanışlar daha güçlendirecektir. O nedenle stopumu 4100 gibi düşünüyordum ama 4250'ye çektim. Bu bölgeye kadar çünkü bazı iğneler atabilir. Belki buralarda birkaç gün kapanış alıp tekrar gitmek isteyebilir. Bu bölge hala güçsüz bölge olacaktır Ethereum için. O nedenle yukarıya stop belirledim. Bunun dışında hafta sonu işlemler, bakın dünkü işlem ortalamanın çok çok altında, neredeyse diğer günlere nazaran yarısının bile altında. O yüzden şu muma şu anda çok takılmadım ama bugün ciddi yeşil bu bölgelere gelen hacimli bir mum olursa da burada stop olacağım diye söyleyebilirim. Hala ben yönü aşağıya olarak görüyorum. Ethereum'da 4250 dolar stopla olacak şekilde de pozisyonuma devam edeceğim. Solana'ya geçelim. Solana tekrar bu kamanın üstüne attı. 50 günlük ortalamanın da üstünde kapanış aldı. Ama dediğim gibi hafta sonu ortalamaları düşük. Bir hafta içi görmek lazım kripto tarafını her zaman. Bugün de şu anda 50 günlük ortalamaya kadar geri çekilmiş durumda. Burası önemli desteği artık. 209 dolar, daha da aşağıya gelmek isterse 204 dolar ilk desteği olacaktır. Ripple için her zaman daha güçlü duruyor kripto paralar arasında. Bu benim baktığım kripto paralar arasında en azından diyordum. Çünkü buradaki çok önemli, bakın hafta sonunda oraları test etmiş diyebiliriz. 2.74 desteğini koruyor hala. Yani 2.70, 2.74 şu bölgelere kadar sarkmaları olabilir. Problem olmaz. Daha önce de sarkmış. 2.70, 2.75 hattı gerçekten Ripple için defans hattı. Buranın altına kırmadıkça Ripple'da bir problem olmayacaktır. Yukarı devam etmek isteyebilir. Yukarı devam etmek istemesi için de ilk önce şu düşeni bir kırması gerekiyor. Üstünde kapanış alması gerekiyor. Sonrasında da 50 günlük ortalaması 2.95, 2.96'dan geçiyor. Onun üstünde kapanış alması gerekiyor. Evet arkadaşlar, haftalık değerlendirmemizi tamamladık. Umarım hepimiz için iyi bir hafta olur. Çarşamba günü tekrar görüşmek üzere. Yarın da biliyorsunuz herkesi bekliyoruz. Bir Space yayınımız var. Yine müthiş bir kadro, müthiş bir yayın olacak. Oraya da hepinizi bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.